Biz deliye alışığız. Bulgar polisi sizin şahsınıza gıcık değil. Bulgaristan seyahatimizin Varna durağına geldik. Şu an şehir merkezinden açılışımızı yapıyoruz. Arabamızı bir otoparka bıraktık. Buraya yürüme mesafesinde geldik. Varna çok popüler bir yer bu arada. Bulgaristan'ın en büyük şehirlerinden bir tanesi. Hani Bulgaristan deyince ilk akla Sofya geliyor, sonra Varna geliyor. Öyle düşünebilirsiniz. Gece hayatı çok ünlü. Yazları ise böyle tatil vesaire içinde yine çok tercih edilen yerlerden bir tanesi. Onun dışında çok fazla alışveriş için gelinen noktalar varmış. İşte outlet center'lar vesaire. Biz şimdi bu Varna seyahatimize başlıyoruz. Sizler de beğenip abone olabilirsiniz. Bir de çok fazla Türk var bu arada. Yorumlarınız varsa onları da yazabilirsiniz. Belki daha sonra tekrar geliriz. Önerileriniz olur. Alalım onları. Roma hamamına geldik. Burası 2. yüzyılda yapılmış bir yapı. Avrupa'nın 4. Balkanların ise en büyük hamamı olarak geçiyor. Hani İşte diyecek de bir şey yok yani. küçük bir yer aslında. Girişi 2,5 euro. Varna'daki birkaç görülecek yani tarihi yerlerden bir Hani tanesi. Varna'yı ziyarete geldiniz, nereler görülür, neler yapılır derseniz onlardan bir tanesi burası. Sadece şu işte hani biz Türkiye'de buna çok alışkın olduğumuz için o yüzden hani biz biraz bu tepkileri veriyoruz. Küçük Küçük ama ama insanlık için büyük. Varna'nın şehir merkezinde bulunan Ortodoks Katedrali'ne geldik. Burasının adı Varna Katedrali olarak geçiyor. Bulgar Ortodokslar için çok önemli yapılardan bir tanesi. İçerisi de çok görkemli bu arada gerçekten. Çok büyük avizeler, yüksek tavanlar, çok güzel duvar işçilikleri falan var. Tepede de altın kubbeler var. O kadar yüksekte ki şehrin birçok noktasından görülebiliyor burası. valla şey diyelim ben Ortodoks kilisesi çok uzun zamandan beri görmemiştik yani hani Avrupa'da çok fazla hani bizim Avrupa seyahati yaptığımız yerlerde çok fazla olan bir şey değil. Şimdi gelince böyle yaldır yaldır renkli renkli cafcaflı falan görünce hele bir protestan kilisesinden sonra çok şey geldi yani böyle renkli ve Güzel bir yapı. çekici. Yazın yani daha çok yazın turist geldiği için söylüyorum. En çok hani uğranan noktalardan bir tanesi burası. Zaten tam şehir merkezinde yer alıyor. Görmemeniz mümkün değil. Giriş ücretsiz. Başka da bir şey yok. Hatta şu anda yaz dönemi için hazırlık yapıyorlar. Küçük bir restorasyon bile yapanlar vardı. Gelin gelin güzel Ortodoks kilisesi her zaman görülecek bir şey değil yani. Varna'daki Deniz Park'a geldik. Burası sahilin hemen üzerinde kurulu. Yine Burgaz'takine benzer yapıda ama oranın 3 katı daha büyük bir alanda. İçerisi gerçekten çok huzurlu. Böyle kuş sesleri falan geliyordur inşallah. Çok keyifli. Uzun böyle yollar var, ağaçlıklarla dolu. Yazın öyle zannediyorum ki bu ağaçlar aşkına falan çok daha güzel olur. Aşağısı hemen böyle söylediğimiz gibi sahil hattı, uzun bir sahil hattı. Kum renginden dolayı buraya Maldivler diyorlarmış. Gerçekten de biz şimdi Karadeniz'in Maldivleri. Maldivler de nerenin Maldivler acaba? Karadeniz'in Maldivleri diyorlarmış. Parkın içerisinde de böyle yunus gösteri alanları var. Çocuklar için işte eğlence parkları var. Küçük bir tane hayvanat bahçesi var. Heykeller var. Böyle birkaç tane sembolik yapı falan var. Keyifli bir yer. Böyle huzur veren bir yapısı var gerçekten. Yazın geldiniz. Aşağıda işte denize girdiniz. Orada oturdunuz, bir şeyler yediniz, içtiniz. Biraz böyle
şey bastı, sıcaklık bastı. Hemen böyle çıkıyorsunuz yukarıya, oturuyorsunuz, rahatlıyorsunuz. Öyle bir yer. Yani park gerçekten çok güzel bir park. Benim hani gördüğüm en güzel 10 parktan bir tanesi diyebilirim aslında. Ya ben gerçekten çok beğendim. Benim bayağı beğendiğim bir yer oldu. Evet ya, ben mesela eve yakında böyle bir park olsun isterim. Çok mu şey istiyorum İstanbul Biraz. Belediyesi'nden. Biraz. Hani biliyorum bu şey bütün Bulgaristan'ın nüfusu İstanbul nüfusundan daha az olduğunu varsayarsak bence biraz fazla şey istiyorsun. Bu arada çok da temiz, bakımlı. Gerçekten puanım 10. Ben de çok beğendim. Gelip uzun uzun zaman geçirecek bir yer. Evet, özellikle bahar ve yazda çok keyifli olacağına inanıyorum buranın. Varna'daki Deniz Parkı'ndayız. Burada böyle bir tane köprü var. Dilek Köprüsü olarak geçiyor. Burada dileğinizi diliyorsunuz. Sonra gözlerinizi kapatıp bu köprüden geçiyorsunuz. Hiçbir yere çarpmadan dümdüz geçerseniz dileğinizin kabul olacağı söyleniyormuş. Şimdi dileğimizi diliyoruz ve köprüden geçiyoruz. Bakalım sağa sola çarpacağız böyle. Ki ben düz yolda yürüyemeyen bir insan olarak. Evet, dileğimi diliyorum. Önce gözüm açık dileyim. Kapat şey yapma. Hile yapma. Gözler kapalı olacak. Dileği dilerken de mi kapalı olacak? Evet. Bu senin uydurmanmış gibi geldi. Evet. Diliyorum. Geliyorum. Bitince bitti de bari. Geliyorum da geliyorum. Allah. Bitti. Dileğim kabul oluyor. Heyecana bak ya. Ama az önceki kızı gördün değil mi? Sağa sola çarparak Oğlum, niye gitti çarpıyor? yani. Demek ki ben Alkollüydü düz zaten. yürüyorum bak. Ananı avradını. Sürttüm. Sevgiyle olmuyor. Son dakikada geri döndü. Ay şey gibi oldu. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu dileme karikatürü gibi oldu. Döndü geri. Yok, o Adrian Lima'ydı ya o karikatür. Evet, Ben hatırlarım. bilmiyorum. Koyuyorum. O karikatürü severim. Evet, 2 deneme yaptık. Ben geçtim, Hüseyin geçemedi. Demek ki neymiş? Gözü kapalı yürümek zormuş. Deniz Parkı'nda güzel böyle ağaçlıklı bir yolun ardından bu arkamda görmüş olduğunuz heykele geliyorsunuz. Heykel Bulgar halkı için şunu ifade ediyor. Sırt sırta vermiş Bulgar halkı faşistlere ve komünistlere karşı birlikte olmayı ifade ediyor. Yani biz beraber olursak diyor her şeyi yapabiliriz. Yani düşmanlara karşı böyle omuz omuza mücadele edebiliriz gibi sahnesindeki bir şey gibi ilk kanla. Ya anlamın manası falan çok güzel ama işte hani gibiden dolayı aklımıza hep o sahne geliyor. İlkan bizim seninle sırt sırta verip de insan yok. Ben buna inanıyorum kardeşim. Ama sırt sırta vermek önemli. Bu arada heykel çok güzel. Güzel. Güzel şeyler de ifade ediyor. Şimdi Varna'da bir tur attık. Oturduk kahve içerken aklıma gelen bir şey söyleyecektim. Şimdi biz bu video boyunca hem Burgaz'da hem Varna'da da sanki böyle biraz bir şey yok, şöyledir böyledir falan şeklinde anlatıyoruz ama buranın zaten bölgenin amacı dahilinde, bulunduğu turistik yapı amacı dahilinde zaten bu mevsimde bir şey olmaması gerekiyor. Bu normal bir şey çünkü hani biz kış dönemindeyiz ve burası yazlık bir belde. Çok tarihi bir yer değil. Hani tarihi güzellikleri ya da şehir büyüklüğüyle alakalı bir şey değil. Yazlık bir bölge. Yazın tatil yapmalı bir bölge. Hani siz yazın geldiğiniz zaman burada çok keyif alabileceğiniz bir şehir bunların ikisi de. Hem Varna'da hem Burgaz'da. Sadece bu mevsim
buranın doğru mevsimi değil. Hani bunu söylemek istedim. Sonuçta video boyunca biraz şey gibi oldu. Orada da bir şey yok. Gezdik bitti. Hızlı gezdik gibi tepkiler verdik ama hani bu şehir yazın tatil yapma şehri. Yani biraz şey gibi. Kaş'a gelip de niye burası büyük bir yer değil demek gibi bir şey aslında. Biraz örneklendirmek gerekirse. Ama dediğim gibi burası yazın çok güzel bir şehir olduğu zaten belli olan bir yer. Yani yaz tatili için çok güzel bir alternatif. Bir de Bulgaristan Yunanistan'dan daha ucuz. Hani bunu da cebimize koyabiliriz ekstradan. Katlanır testerem kırılmış diyor. Acaba şunu alsam mı? Herhalde 14 euro mu? 6 euro herhalde. Bakmam lazım ona. Karavancılar bilir ki şu alet sürekli en iyisini alsam bile bir şekilde kırılır, bir şey olur. Metalini yapmışlar. Sonunda ya. Neyse ki yeni aldım. Buradaki Lidl'da şu yapı malzemeleri, kıyafetler, şunlar bunların olduğu reyonlar daha bir fazlaymış bu arada. Yunanistan'da bir tık daha küçük oluyordu buralar. Ama burada baya dolu 3-4 tane bunlardan var. Çeşit çeşit. Özellikle kıyafet gruplarının fiyatları Yunanistan'a kıyasla gerçekten uygun. Ama bu elektronik yapı market gibi olanların fiyatları benzer sanırım. Güldeniz'i buldum. Ne diyorsun? Senin şimdiki şu ana kadarki öngörün ne fiyatlar konusunda? Yunanistan mı burası mı? Burası bana daha iyi gibi geldi ama senin fikrin ne? Sen biraz daha farklı reyonlara bakıyordun. Benzer gibi kıyafet grubunda bir tık daha ucuz. Şu peynirlerde biraz lokal peynir, kaşkaval falan burada yani halde daha uygun fiyatlı ama Oralara gelemedik. oraları gel ondan sonra bakalım. Bak bu Japon mayonezi ya. Acaba tadı aynı mıdır Japonya'dakilerle? Onların böyle garip bir kremamsı tadı vardı ya. Bilemedim. Bak onlardan bir tane almak lazım ya. Onların dana olanlarından alalım bir tane. Ha, bu ikisi karışık. O ne kadar? 7.66. Yok 1.53. 7.66 yanındakiymiş. O bizim Yunan'dan gelirken aldığımız peynir mi? Ne kadar fiyatı? 1.17. Yok direkt 1. O ne? Mozzarella. O ne kadar? Herhalde 1.17 olan o. Ha. Ne kadarmış o fiyatı? 5.11. Evet, İyi. 5-11. İyi alınır. Domates peyniri var. Şurada Edam'ı kaça almıştık orada? Onu unuttum ya. Burada da var yine Edam. Bir de oradaki yanlış hatırlamıyorsam. Oradaki daha ucuz. Bir de oradaki. Gerçekten tek eksiğim pamuk şeker makinesi olduğunu fark ettim şu an. Ulan alsam muhtemelen Güldeniz beni evden atabilir. Yani yer olacak, şunu alacaksın. Yeri böyle fırça makinesi gibi ıvır zıvır bir şeyleri bile var. 300 euro. 300 euro ne kadar eder? 3 kere 5 15. Ha. Bataryalı mıymış? O bir de şarjlıymış bu alet. Güzel alet valla. Yani Bulgar biraları gerçekten çok ucuz. Baya ucuz. Yani şöyle 30 cent 35 cent falan Bulgar biraları. Onun yanında İthal biralar da bayağı bir uygun fiyatlı. Yani bu Yunanistan'dan falan gerçekten. Yani Türkiye'den zaten ucuz. Yunanistan'la genelde kıyasladığımız için oradan daha da ucuz. Bayağı ucuz ama yani nedir ya? %3 alkollü. Lidl alışverişini yaptık. Arabayı yerleştiriyoruz. Valla hani Lidl'ın bazı böyle spesifik ürünler, zeytinyağı vesaire falan hani Bulgaristan'da olmayan ürünleri almazsanız burası Yunanistan'dan ucuz. Gerçekten ucuz. Oradan hesap edin. Türkiye'den daha da ucuz oluyor. Ama böyle zeytinyağı vesaire falan onlar Yunanistan'da çok daha ucuz. Çeşit bile yoktu Evet, zaten evet, yoktu. zeytinyağında öyle büyük şişeler vesaire yoktu. Küçük birkaç tane vardı o kadar. Yani güzel, buranın fiyatları hakikaten güzelmiş. Bulgaristan'a geldiğiniz zaman başınızın belaya girmemesi için uymanız gereken birkaç tane basit kural var. Birincisi
Bulgar polisi sizin şahsınıza gıcık değil. Onlar genel olarak yüzleri onların, davranışları, mizaçları o şekilde. Yani size genel olarak gıcıklık yapıp ırkçılık yapma gibi bir çabaları yok çoğunluğunun. Uymanız gereken kurallar basit. Şimdi trafik kuralları genel olarak aynı olsa da bazı küçük regülasyonlar farklılık gösterebilir. Siz Bulgaristan'dayken farlarınız yanık olacak. Ya gündüz farlarınız olsa bile farlarınızı yanık tutun. Bir şey kaybetmezsiniz. Cam filmi Bulgaristan'da kabul edilen bir şey değil. Ya da inceliğiyle ilgili bir şey var. Onu tam emin değilim ama hani genel olarak cam film sıkıntılı bir şey Bulgaristan'da. Cam filminiz de hani ona göre olması gerekiyor aslında. Ya bunların ama hepsinden önemlisi şu. Siz diğer kurallara uymanız gerekiyor. Hızla vesaire bu 50'ye düştüğü zaman ilçe kasabalardan geçerken 50'ye düşer ya da onun haricindeki diğer ara yollardaki yollara falan bakın. Çünkü her yerde aslında radar var ve siz o radardan yakalandığınız zaman siz gündüz farından da ceza yiyeceksiniz. Cam filminden de ceza yiyeceksiniz. O yüzden hani genel olarak bütün kurallara uyarak gitmeniz gerekiyor. Bu birincisi. İkincisi Sofya, Plovdiv ve Varna. Bu üç şehirde mavi ve yeşil otopark bölgesi diye bir şey var. Birisinde 3 saat, bir tanesinde 2 saat kalabiliyorsun. Yani parasını verseniz bile o kadar kalabiliyorsunuz. O yüzden ben parasını verdim, buraya geldim, niye arabamı kelepçelediler diyorsanız sebebi yanlış bölgede yanlış süre kalmışsınızdır. Onun yerine bazı ortak büyük park alanlarını, bizim de bu seyahatte kullandığımız park alanlarını kullanabilirsiniz, sınırsız otoparkları. Belki biraz şehir merkezinde değil, biraz yürüme mesafeniz olabilir ama öteki türlü ya arabanızı hareket ettirmeniz gerekiyor ya da arabanızı kilitleyecekler. Yani hani hiç kaçışı yok. Bunların tamamı bize gıcık oldukları için değil, kuralların böyle olduğuyla alakalı. Yani buna dikkat ederseniz Bulgaristan'da çok keyif alabilirsiniz. Çünkü ucuz bir şehir, sakin bir şehir. Çok büyük bir beklentiniz olmadığı sürece keyif alabileceğiniz bir şehir. Bir de vinyet konusu var. Vinyetleri sınırdan girer girmez hemen otomatlar var. Oradan alabiliyorsunuz. Artık size böyle bir fiş vesaire falan vermiyor. Direkt plakanıza tanımlı. Fiyatlarını ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. Otomattan baktım ama listelerimi ben şuraya yazarım size. Hani ona göre alabilirsiniz. Sadece hafta sonu geliyorsanız hafta sonu için çok ucuz bir vinyet var. Onu alabilirsiniz. Ya bunu kontrol etmiyorlar vesaire deyip de almayan arkadaşlar oluyor. Her yakalanmanız için 100 leva ya da euro emin değilim ceza kesiyorlar ve İnanın ara sokaklarda bile karşılaşabiliyorsunuz. O tol ya BG tol yazar arabalarında, polis arabası gibi radar şeyleri vardır. Onlar geçerken size cezayı gönderir. Siz sınırdan geçerken de toplu olarak cezanızı ödeyip öyle gidersiniz. O bazı arkadaşlar anlatır, biz hiç kontrol etmediler. Onları kontrol etmemeleri size etmeyeceği anlamına gelmez. O cezayı yemeyin. Çok ucuz bir şey yani, fiyatları öyle almaktan kaçınacak bir şey değil yani, o kadar şey yapmayın. Alın yani onu, boş boşuna başınıza bela çıkmasın. Ya bunlara uyarsanız Bulgaristan'dan keyif alırsınız kısacası. O zaman biz yola gidelim ve artık direkt olarak İstanbul'a kadar gideriz. Belki bir Kırklareli'nde köfte yer miyiz ya? Bilelim. Kırklareli'nde köfte yeme ihtimalimiz yüksek. O zaman kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.